Meryem biz nereye gidiyoruz? Kampa mı? Heyecanlı mısın? O zaman biz zıpla da görelim. En az Meryem kadar biz de heyecanlıydık. Uzun zamandır planladığımız kamp yolculuğumuzu gerçekleştirmek için yola koyulduk. Annemler yolda çay içti. Ben arkada mışıl mışıl uyudum. Rotamız Galler, yani Wales bölgesi. Wales, Büyük Britanya'da Birleşik Krallığa bağlı 4 ülkeden biri. Dil olarak da Welsh dili konuşulmakta. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, şehirler açtık ve sonunda kamp yerimize ulaşıp çadırlarımızı kurmaya başladık. Bizim için çok keyifli bir serüven başlamış oldu. Çocuklar etrafta yeşilliğin içerisinde doğayla harmanlanarak çok eğlendi. Evet, çok eğlendik. Arkadaşlarımızla beraber kampa geldik. Çadırlarımızı kurduk, yemeklerimizi yiyoruz şimdi. Sonra da dağa tırmanıyoruz. Kamp yeri olarak Wales bölgesini tercih etmemizin en büyük sebeplerinden biri en yüksek dağı olan Snowdon Dağı'nın olması. 1085 metre yüksekliğindeki bu dağ ufukta göründüğü gibi tırmanmamız için bizi bekliyordu. Hepimiz elbette çok heyecanlıydık. Ta ki dağın tepesindeki o sis bulutlarını görene kadar. Yani hiç çıkılacak da gibi durmuyor biliyor musun? Yani mantıksız geliyor şu an. Arkadaşlarımızla beraber dağa tırmanmıştık. Ama Hümeyra'la ben çantamızı almıştım. Müstü ablam ve Kübra teyzem ve annem ve babam. Bunlar bizi yakalayamadı ama çok uzun zamanlarda sürmüştü. Snowdon'a giden 6 ana yol var. Biz bu rotalardan çocuklarla çıkması daha kolay olması açısından Miners Track'ı tercih ettik. Bu yol geniş ve düz bir şekilde başlayan fakat zirveye doğru yavaş yavaş zorlu bir tırmanış haline gelen bir rotaya sahip. Sonunda çok yüksek bir dağda. Çok yükseğe çıktık. Ve çok yorulduk. Ve nehir kenarını gördük. Sonra dağlar gördük. Köprüler gördük. Ayak izi gördük. Çok güzel. Hani çok güzel çimenler vardı. Taşlar vardı. Çok yorulmuştuk. Meryem'in de söylediği gibi yolculuğumuzun başları gerçekten çok eğlenceli ve çok kolaydı. Yollar düzdü ve gayet de güzel yürünebiliyordu. Hatta bu da neymiş ya, böyleyse her türlü tırmanılır dedik. Ta ki dik yamaçlarda kayaların arasında akan suların üzerinden tırmanmaya çalışana kadar. Arkadaşlar, sizi çok seviyorum ve yine kampa gelin ve dağa tırmanalım. Dağa tırmanmak çok zevkliydi. Ama çok güzel kaleler vardı, sular vardı. Meyra'la ben vardı. Çok güzel su gibiydik.
ama çok güzel şelaleler vardı. Fışkıran sular vardı, sisler vardı, çimenler vardı. Uğurluoğlu Gölümüz vardı. Ve ağaçlar ve babamla ve ben. Çok güzel çimenler ve flowerlar var. Acı çekmiyormuş gibi gülümseyin. Evet, acı çekmiyormuş gibi gülümsemeye çalıştık. Ama acılara yürüyor, korkmuyorduk. Allah Allah nidalarıyla dağın en tepesine doğru yaklaşmıştık. Bismillah, Allahu Ekber. Hadi. La havle ve la kuvvete illa billahi. Yaklaşmıştık elbet. Ama bir de bize sorun bakalım. Nasıl yaklaşmıştık? Tepeden aşağı doğru inmekte olan insanlar bize nedense her karşılaştığımızda zirveye 1 saat kaldığını söylemişti. Ama 1 saat gittikçe her gördüğümüz kişi tekrar 1 saat kaldığını söylüyordu. Yani bitmeyen bir saat ile bayağı uzun bir süre yürüdük. Dağın tepesi çok soğuktu. Bir bilseniz. Çok güzel, çok güzel sisler vardı ve üşüdük. Evet, şu an Snowdon'un tepesindeyiz. Çocuklar üşümekten ağlıyor. Donduk arkadaşlar. Çıkışımız tamı tamına 4,5 saat sürmüştü. Ve aklımızda yankılanan tek soru, bunun inişi acaba kaç saat sürecekti? Dönüş rotası olarak Lumberries Path'e seçtik. Lumberries Path, Snowdon zirvesine giden 6 ana yolun en uzun ve en kademeli olanıydı. Çıkışımızın son 2 saati çok zorlu olunca dönüş yolu gözümüzde büyüyordu haliyle. Başlangıcı biraz dik ve yorucu olsa da yolda dinlenip güç toplayarak yolumuza devam ettik. Sis bulutlarının dağılması ve havanın zirveden indikçe güzelleşmesiyle yolculuğumuz normalleşmeye ve güzelleşmeye başladı. Yol Snowdon'da demir yolunu takip ediyor. Şu an halen daha aktif olarak turist taşımak için kullanılan treni görünce binmeyi çok istesek de yetişkin 22 pound, çocuklar 12 pound olunca bize yürümek daha cazip geldi. Biz de trene bakıp el sallayarak sızlayan ayaklarımızla yolumuzda yürümeye usul usul devam ettik. Çocuklar 5 dakika dinleme sonrasında atıştırmalıklarıyla güçlerini tekrar topluyor ve yola koyuluyorken
Biz onlar kadar güçlü duramadık tabii. Oturduğumuz yerden kalkamayacağız diye oturup dinlenmeye bile korkar olduk. Velhasılı kelam 3 saat süren dönüş maceramız sonunda şehre ulaştık. Asfalt yola bastığımızda düz yolda yürümeyi unutmuş olsak ve dizlerimizin titremesini durduramasak da bizim için çok macera dolu, ilklerin yaşandığı güzel bir hiking anısı oldu. Allah'ın yarattıkları karşısındaki hayretimiz ve şükrümüzün zirveye ulaştığı bu zorlu ama güzel yolculuk bizi doğaya daha da bağladı. Çocuklarla yolda olmaktan ve gezmekten çekilen herkese bizden selam olsun. Umarım önce kendimize, sonra da sizlere ilham olabilmişizdir. Tefekkürümüzü artıran çok yıldızlı tatillerde tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Siz de bizim gibi dağ tırmanın ve kamp yapın. Çok güzel eğlenin.